Programın ilk bölümünde bahsettiğimiz Yunan kolonizasyonu, Anadolu, İtalya, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki diğer kolonilerde nasıl bir genetik iz bıraktı? Bu başlık açıldığında son yıllarda hem akademide hem sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan bir haplogrup var. EV13. Uzun süre boyunca bu hat neredeyse otomatik biçimde Yunan kolonizasyonunun genetik imzası olarak sunuldu. Güney İtalya'da, Balkanlarda ya da Anadolu'da EV13 görüldüğünde refleks halinde antik Yunan göçleriyle açıklanmaya çalışıldı. Ancak son 10 yılda yayımlanan arkeogenetik çalışmalar, özellikle Tofanelli ve ekibinin Magna Graecia üzerine yaptığı kapsamlı analizler bu yaklaşımın fazla basitleştirici olduğunu açıkça gösterdi. Şunu net söyleyelim, EV13 Yunan kolonizasyonuyla ilgili olabilir ama tek başına belirleyici değildir. Bunun temel nedeni zaman meselesidir. Filogenetik veriler EV13'ün kökenini Yunan kolonizasyonundan çok daha geriye, geç Paleolitik, erken Holosen dönemine, yani yaklaşık 13 bin yıl öncesine kadar götürüyor. Ana soy olan EM35 büyük ihtimalle Kuzeydoğu Afrika ya da Levant kökenlidir. Fakat EV13'ün esas çeşitlenmesi ve yayılması Balkanlarda gerçekleşmiştir. Yani bu hat Avrupa'da Neolitik'ten Tunç Çağı'na ve sonrasına uzanan çok katmanlı bir demografik tarihin ürünüdür. Dahası EV13'ün bugün en yüksek oranlara ulaştığı bölgeler her zaman Yunan kolonizasyonunun çıkış noktaları da değildir. Hırvatistan, Balkanların iç kesimleri ya da Anadolu gibi açıkça Yunan olmayan referans topluluklarında EV13 oranları bazı Yunan bölgelerinden bile daha yüksek olabilmektedir. Ebia ya da Korintos gibi kolonizasyonla ilişkilendirilen merkezlerdeki EV13 yoğunluklarının önemli bir bölümü ise antik çağdan çok daha eski nüfus süreçlerine dayanır. Bu durum Magna Graecia örneğinde özellikle nettir. Güney İtalya ve Sicilya'daki EV13 varlığının tamamını Yunan kolonizasyonuyla açıklamak mümkün değildir. Mevcut genetik sinyalin önemli bir kısmı Neolitik çiftçi yayılımlarıyla, Tunç Çağı nüfuslarıyla ve daha geç dönem demografik hareketliliklerle ilişkilidir. Dolayısıyla yalnızca tek bir Y-DNA haplogrubunun bugünkü frekansına bakarak burada %30-40 Yunan genetik katkısı var gibi rakamlar üretmek bilimsel açıdan sağlıklı değildir. Yunan kolonizasyonunun genetik izi vardır ama bu iz tek bir haplogruba indirgenemeyecek kadar karmaşık ve bölgeden bölgeye değişkendir. Bu tablo EV13'ün Yunan kolonizasyonuyla hiçbir ilişkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Ama Batı Akdeniz örnekleri bize çok net olarak şunu söylüyor. Bu ilişki otomatik değildir. Her bölge için ayrı ayrı dikkatle değerlendirmelidir. Burada özellikle Foça, yani Fokya kökenli koloniler çok öğreticidir. Foçalıların kurduğu Massalya, yani bugünkü Marsilya üzerine konuşacak olursak yapılan genetik karşılaştırmalar bunu açıkça göstermektedir. Foça ile modern Provence ve Korsika nüfusları karşılaştırıldığında bu bölgelerdeki EV13 varlığının Neolitik çiftçi sürekliliğinden çok antik Yunan yerleşimcilerle daha güçlü biçimde ilişkili olduğu görülüyor. Y kromozomu verileri Provence'da yaklaşık %17 civarında bir Yunan erkek katkısına işaret ediyor. Bu çok çarpıcı bir oran. Çünkü kolonistlerin toplam nüfus içindeki payının büyük ihtimalle %5 ila 10'u geçmediğini biliyoruz. Yani sayıca az bir grubun genetik olarak bu kadar görünür olabilmesi tesadüf değil. Burada karşımıza temel bir kavram çıkıyor. Seçkin baskınlığı, yani elit dominance modeli. Basitçe söyleyelim, sayıca az ama sosyal, ekonomik ve politik olarak güçlü bir Yunan erkek grubunun yerel toplum içinde orantısız bir genetik etki yaratması, yüksek statü, evlilik ağlarına erişim ve miras düzeni gibi avantajlar sayesinde Y kromozomu düzeyinde beklenenden çok daha büyük bir iz bırakılabiliyor. İşin ilginç tarafı şu, bu genetik tablo kültürel yayılımla da örtüşüyor. Bazı Avrupa'daki EV13 izleri bağcılığın ve şarap kültürünün yayılışıyla paralel ilerliyor. Massalya gibi Foçalı koloniler sadece ticaret yapmadı. Uzun vadede bu kültürel aktarımın biyolojik bir karşılığı da oldu. Buna karşılık J2A gibi haplogruplar daha çok
Anadolu Neolitiği ve Tunç Çağı sürekliliğini yansıtıyor. Simirna yani İzmir örneklerinin Lidya çevresiyle daha fazla örtüşmesi de bu yüzden şaşırtıcı değil. Bugün Akdeniz dünyasına genel olarak baktığımızda tablo şöyle. Balkanlarda EV13 oranları %20-30 bandına kadar çıkabiliyor. Yunanistan'da genellikle %15 ila 30 aralığında seyrediyor ama bu dağılım koloni haritalarıyla birebir örtüşmüyor. Anadolu'da çoğu çalışmalarda %5 ila 10 civarında değerler görülüyor. Bu da EV13'ün burada eski ve yerel bir gen havuzunun parçası olduğunu düşündürüyor. Güney İtalya, Provence ve Korsika gibi Batı Akdeniz bölgelerinde ise düşük ama anlamlı, üstelik parçalı ve düzensiz bir dağılım söz konusu. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. EV13 ne Yunan genidir ne de tek başına Yunan kolonizasyonunun kanıtıdır. Genetik ancak tarih ve arkeoloji ile birlikte okunduğunda anlam kazanır. Tek bir haplogruba bakarak kimlik, aidiyet ya da köken tayin etmeye çalışmak antik Akdeniz dünyasının karmaşık hikayesini anlamak için doğru bir yöntem değildir. Yunan kolonizasyonunu gerçekten doğru anlamak istiyorsak çoğu zaman gözden kaçan bir yere bakmamız gerekiyor. Ondan önceki Tunç Çağı Ege dünyasına. Çünkü arkaik dönemde Ege'den Akdeniz'e doğru yaşanan Yunan yayılması Ege toplumlarının Akdeniz'le ilk teması değildi. Bu ilişkinin kökleri M.Ö. 2000 yıla yani Minos ve Miken dünyasına kadar gider. Ama kritik nokta şu, bu iki süreç aynı şey değildir. Tunç Çağı'nda Minos ve Mikenler Anadolu kıyıları, Kıbrıs, Levant ve kısmen Batı Akdeniz'le yoğun ilişkiler kurdular. Özellikle Minoslar deniz ticaretinde son derece aktifti. Ancak bu hareketlilik kalıcı yerleşimler ya da büyük nüfus aktarımı şeklinde değil, ticaret, liman ağları ve kültürel etki üzerinden ilerlemişti. Genetik tabloda bunu doğruluyor. Minoslar ve Mikenler büyük ölçüde Batı Anadolu ve Ege'nin ilk Neolitik çiftçilerinden geliyor. Soylarının yaklaşık 3'ü bu yerel mirasa dayanıyor. Buna ek olarak her iki grupta da Kafkasya ve İran kökenli eski popülasyonlarla da bağlantı var. Tunç Çağı Ege toplumlarında baskın erkek hattı ise haplogrup J. Özellikle J2A1. Daha erken Neolitik dönemde baskın olan G2A biliyorsunuz konuşmuştuk. Bu dönemde geri planda kalıyor ama tamamen kaybolmuyor. Minos örneklerinde hala karşımıza çıkıyor. Böylece Giritli Minoslar ve Yunan anakarasındaki Mikenler arasındaki asıl fark burada ortaya çıkıyor. Mikenlerde Minoslarda olmayan sınırlı da olsa bir kuzey kökenli genetik hat var. Buna rağmen Mikenler hala büyük ölçüde yerel Ege Anadolu nüfusu içinde şekillenmiştir. Bu kuzey katkısı küçük, seyrek ve zamanla eriyip gitmiş. Yani Mikenler sıfırdan oluşmuş bir halk değil. Minos dünyasına eklenmiş ince bir genetik katman söz konusu. Mikenlerin Anadolu ve Akdeniz'le ilişkileri de benzer bir çerçevede ilerliyor. Miletos, Kıbrıs, Levant ve Güney İtalya ile temas var ama bunlar ticaret, askeri seferler ya da kısa süreli yerleşimler düzeyinde kalıyor. Kalıcı koloni yok. Güçlü ve kalıcı bir genetik iz de bırakılmıyor. İşte tam bu noktada fark netleşiyor. Tunç Çağı Ege dünyası temas ve etkileşim temelli. Elit odaklı ve genetik etkisi sınırlı bir model sunuyor. Arkaik dönem Yunan kolonizasyonu ise bambaşka bir şey. Bu kez Ege'den çıkan gruplar yeni coğrafyalarda kalıcı yerleşimler yani polisler kuruyor. Özellikle erkek nüfus hatları üzerinden yerel toplumlarla kaynaşıyor ve uzun vadeli genetik izler bırakıyor. Güney İtalya, Sicilya ve Batı Akdeniz'de gördüğümüz Y kromozomu sinyalleri tam olarak da bu farkı yansıtıyor. Bu yüzden antik çağdaki Yunan kolonizasyonunu Minos ya da Miken yayılımının doğal bir devamı gibi görmek yanıltıcı da olur. İki süreç hem amaç hem ölçek hem de bıraktıkları biyolojik ve toplumsal izler açısından birbirinden tamamen farklıdır. Yunan kolonizasyonunu ve Doğu Akdeniz'de bıraktığı uzun vadeli izleri anlamak için belki de en öğretici örnek Kıbrıs. Çünkü Kıbrıs antik çağdan modern döneme kadar hem Ege hem de Levant dünyasıyla sürekli temas halinde olmuş. Buna rağmen nüfus çekirdeğini büyük ölçüde koruyabilmiş nadir coğrafyalardan biri. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler üzerine yapılan bir genetik çalışma tam olarak da bunu gösteriyor. Y kromozom verileri her iki topluluğun esasen
aynı baba soy havuzunu paylaştığını gösteriyor. Hatta genetik olarak birbirlerine Anakara Yunanistan'ına ve Türkiye popülasyonuna göre daha yakınlar. Yani bugün adada gördüğümüz etnik ve dinsel ayrışma biyolojik değil, tarihsel ve kültürel. Şimdi bu çalışmada Türkiye'den 1974 sonrasında giden Anadolu yerleşimcilerin de Kıbrıslı Türkler gibi genetik örneklerin alındığını bilip bilmiyoruz. O yüzden biraz temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Kıbrıs'ın 74 öncesi kuşaklarını kastettiğini düşünüyorum Türklerden kastedilenin. Bu çalışmaya göre istatistik net, STR ve haplogrup temelli çalışmalarda Kıbrıs Rumlar ve Kıbrıs Türkler arasında genetik farkın son derece düşük olduğu görülüyor. Hesaplanan RSI değeri yaklaşık 10.000'de 8. Bu neredeyse aynı popülasyon demek. Yani iki grup uzun süre ortak bir yerel gen havuzu içinde yaşamış. Ayrışma genetik değil, sonradan oluşmuş bir kimlik ayrışması. Her iki toplulukta genetik olarak Güney İtalya, yani özellikle Kalabria bölgesi, yani topun oraları ve Lübnan popülasyonlarına belirgin bir şekilde yakın gösteriliyorlar. Bu da çok şaşırtıcı değil, çünkü Kıbrıs Tunç Çağı'ndan itibaren Doğu Akdeniz denizcilik ve ticaret ağlarının tam merkezinde yer alıyor. Baba soylarına baktığımızda tablo daha da netleşiyor. Her iki toplumda da aynı haplogruplar baskın. En yaygın hat J2A M410. Tanıdık, Anadolu'da çok yoğun biliyorsunuz. Kıbrıs durumlarda yaklaşık %24. Kıbrıs Türklerde ise %20 civarında. Bu hat Anadolu, Kafkasya, İran ekseninden Tunç Çağı boyunca Doğu Akdeniz'e yayılan erkek soylarını temsil ediyor ve Kıbrıs'ın Bronz Çağı yerleşimcileriyle doğrudan ilişkili. İkinci en önemli grup M78. Özellikle ve 13 alt kolu. Konuşmuştuk biraz önce. Her iki toplumda da yaklaşık %13 oranında. Bu hat geç Tunç Çağı ya da erken Demir Çağı'nda Ege-Balkan bağlantılı nüfus hareketlerini işaret ediyor. Kritik nokta şu: genetik veriler bu hattın Osmanlı döneminden çok önce adada mevcut olduğunu açıkça gösteriyor. İki toplum arasındaki esas genetik fark ise antik çağda değil, Osmanlı döneminde ortaya çıkıyor. Kıbrıslı Türklerde görülen, Kıbrıs Rumlarda ise yok denecek kadar az olan Doğu Avrasya kökenli YDN hatları bu farkın anahtarı. C, N, Q ve daha düşük oranlarda O ve H gibi gruplar Kıbrıs Türklerde toplamda yaklaşık %5-6 civarında. Bunlar Orta Asya ve Altay kökenli Proto-Türkik soylarla ilişkilendirilen hatlar ve günümüz Türkiye Türklerinde de benzer oranlarda bulunuyor. Birazcık daha fazla. Bahsi geçen çalışmada bu katkının kaynağı olarak 1571 sonrası Osmanlı fethi ile birlikte Anadolu'dan adaya yerleştirilen askerler, zanaatkarlar ve aileleri gösterilmiş. Oysa ki 74 sonrasında biliyorsunuz Anadolu'dan, Türkiye'den bayağı büyük bir yerleşimci kitlesi de Kıbrıs'a gitti. Bunların katkısı ya dikkate alınmamış ya dikkate alınmış hali bu, ya da örneklemler farklı bir şekilde seçilmiş diyelim. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta yaşayan Latin, Venedikli, Cenevizli, Maruni ve Ermeni kökenli bazı Katolik topluluklarının siyasal ya da dini baskılar sebebiyle İslamiyet'i kabul ederek Lino Vanvaki olarak bilinen bir grubu oluşturduğu biliniyor. Bu insanlar genellikle vergi ve statü avantajı için Müslüman görünen, ancak günlük yaşamlarında hem Hristiyan hem de Müslüman ibadetlerini bir arada sürdüren kişilerdi. Benzer kripto topluluklara, bunlara kripto Hristiyan deniyor, Sırbistan'da, Arnavutluk'ta, Lübnan'da, Mısır'da, Girit'te ve Anadolu'nun kuzeyinde bir dönem Gümüşhane civarında rastlandı. İngiliz yönetimi döneminde uygulanan kutuplaştırıcı kimlik politikaları sebebiyle Lino Vanvaki toplumu zamanla Kıbrıslı Türk kimliği içinde eridi. İlginç olan şey şu: M78'in bazı alt kollarında tespit edilen 400 yıl önceki nüfus genişlemesi Venedik döneminin sonu ile Osmanlı döneminin başına denk geliyor. Bu da Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Türklerin bu dönemde aynı demografik dalga içinde büyüdüğünü düşündürüyor. Özellikle akademik çalışmanın vardığı sonuç şu: Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Türkler baba soyu açısından aynı yerel Doğu Akdeniz gen havuzunun iki tarihsel kolu. Aralarındaki ayrışma genetik değil, Osmanlı döneminde şekillenen dinsel ve kültürel bir ayrışma. Kıbrıs Türklerdeki Orta Asya genetik katkısı gerçek ama sınırlı. Nüfusun ezinli çoğunluğu yerel ve çok eski. Yunan kolonizasyonundan bile eski.
Buraya kadar çizdiğimiz tablo aslında gerçeği açık biçimde ortaya koyuyor. Antik Yunan kolonizasyonu Anadolu'da büyük ölçüde kıyı şeritleriyle sınırlı bir olguydu. İç bölgelere yayılan kalıcı ve belirleyici bir nüfus hakimiyeti kurmadı. Ancak burada önemli bir ayrımı da netleştirmek gerekiyor. Anadolu'daki Rum varlığını yalnızca antik çağa indirgemek tarihsel açıdan eksik ve yanıltıcıdır. Çünkü özellikle Batı Anadolu'daki Rum nüfusun önemli bir kısmı çok daha geç dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirdiği ekonomik ve toplumsal dönüşümler sırasında ortaya çıkmış ve büyümüştür. Bu nedenle antik koloniler ile modern dönemde karşımıza çıkan Rum nüfus yoğunlukları arasında baştan sona kesintisiz bir biyolojik süreklilik varsayımı mevcut verilerle desteklenmemektedir. Bunu somutlaştırmak için Batı Anadolu'ya yakından bakalım. Osmanlı'nın Aydın vilayeti sınırları içinde yer alan Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla bölgelerinde Yunan kaynaklarının da kabul ettiği verilere göre 1525-35 yılları arasında yaşayan Ortodoks Rumlar toplam nüfusun yaklaşık %0.89'unu oluşturmaktaydı. %1'i bile değil bakın. Bu oran bölgede antik çağdan beri kesintisiz ve yoğun bir Rum nüfusun var olduğu yöndeki yaygın kabullerin tarihsel gerçeklikle örtüşmediğini açıkça gösterir. Elbette bu tablo yerli halkın bir bölümünün zaman içinde din değiştirerek Müslümanlaşmış olabileceği ihtimalini dışlamaz. Ancak iddia edilen ölçekte bir demografik sürekliliği de doğrulamaz. Asıl dikkat çekici dönüşüm ise çok daha geç bir dönemde yaşanır. Batı Anadolu'daki Ortodoks Rum nüfusundaki belirgin artış esas olarak 18. yüzyıldan itibaren gözlemlenir. Bu dönemde Mora Yarımadası'ndan, Ege adalarından ve Yunanistan anakarasının farklı bölgelerinden Batı Anadolu'ya doğru ciddi bir ekonomik göç dalgası gerçekleşir. Buradaki belirleyici unsur askeri ya da siyasal bir yayılma değil, liman kentlerinin sunduğu ticari imkanlar, zanaat ve ticaret ağlarıdır. Kısacası modern dönemde Batı Anadolu'da gördüğümüz Rum nüfus yoğunluğu antik kolonilerin doğrudan bir devamı olmaktan ziyade geç Osmanlı döneminin ekonomik cazibe merkezleriyle şekillenen bir demografik hareketliliğin ürünüdür. 18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa pazarlarına dönük tarımsal üretimi ciddi biçimde artar. Pamuk, tütün, üzüm, incir ve zeytin gibi ihraç ürünlerindeki bu genişleme özellikle Batı Anadolu'da büyük bir tarımsal iş gücü ihtiyacı doğurur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla bölgedeki Müslüman toprak sahipleri ve ayanlar Ortodoks Rum rençber topluluklarını Anadolu'ya çekmek için aktif iskan ve teşvik politikaları uygularlar. Yeni köyler kurulur, kiliseler inşa edilir. Gelen göçmenlere 5 ila 10 yıla varan vergi ve haraç muafiyetleri tanınır. Tanzimat sonrasında bu uygulamalar daha sistematik ve yaygın bir hal alır. Sonuçta 1911 yılına gelindiğinde Aydın vilayetindeki Rum nüfus oranı yaklaşık %17,5 düzeyine ulaşır. Nitekim bu geç dönem Rum nüfusunun önemli bir bölümü 1923 mübadelesiyle Anadolu'dan ayrılmıştır. Bu olgu Batı Anadolu'daki Ortodoks Hristiyan varlığının büyük ölçüde geç Osmanlı dönemine özgü bir demografik yapı olduğunu ve antik Yunan kolonileriyle doğrudan kesintisiz bir süreklilik içinde ele alınamayacağını bir kez daha açık biçimde ortaya koyar. Peki antik çağda Anadolu'ya gelen kolonistlerin torunlarına ne oldu? Yok mu oldular yoksa yerli halkla birlikte zaman içinde dönüşerek mi varlıklarını sürdürdüler? Gelelim antik Yunan topluluklarının genetik yapısına. Son 20 yılda gelişen arkeogenetik çalışmalar sayesinde artık büyük ölçüde bu konuyu hakkında bilgi sahibiyiz. Cell, Nature, PNAS gibi yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlanan Minos, Miken ve arkaik klasik dönem Yunan bireylerine ait antik DNA analizleri Yunan kolonistlerin biyolojik kökenine dair uzun süredir devam eden tartışmalara ilk kez doğrudan ve ölçülebilir verilerle yanıt vermektedir. Bu çalışmaların ortaya koyduğu temel sonuçlar şöyledir. Antik Yunanlar Yunanistan'da genetik açıdan yeni ya da dışarıdan gelmiş bir nüfus değildir. Aksine büyük ölçüde Ege Bronz Çağı dünyasının devamını temsil ederler. Mikenler, Kiklat adaları toplulukları ve Batı Anadolu'nun Neolitik Tunç Çağı nüfusları arasında güçlü ve kesintisiz bir genetik süreklilik tespit edilebilmektedir. Bu çerçevede Yunan kolonizasyonu kökten farklı bir insan topluluğunun Ege'den
Akdeniz'e yayılması olarak değil, mevcut Ege Anadolu gen havuzunun arkaik dönemde denizcilik, ticaret ve kentleşme aracılığıyla coğrafi olarak genişlemesi şeklinde algılanmalıdır. Koloniler biyolojik anlamda bir istiladan ziyade demografik açıdan sınırlı fakat kültürel ve kurumsal etkisi uzun vadeli olan yerleşimlerdir. Bu noktada kritik bir metodolojik uyarının özellikle altını çizmek lazım. Antik Yunan kolonistlerine ait erkek soylarını yani Y DNA'larını doğrudan ve kesin oranlarla tanımlayabilmenin tek yolu antik DNA verileridir. Modern popülasyonlarda gözlenen Y DNA frekansları üzerinden yapılan çıkarımlar ancak dolaylı ve tamamlayıcı bir nitelik taşır. Bu veriler antik nüfus yapısının birebir yansıması olarak okunmamalıdır. Günümüz dağılımları çoğu zaman binlerce yıl boyunca yaşanan göçlerin, sosyal dönüşümlerin ve nüfus darboğazlarının birikimi sonucunda gerçekleşmiştir. Bu bilimsel çerçeve doğrultusunda aşağıda, yani şimdi birazdan vereceğim, antik ve modern genetik veriler birlikte değerlendirilerek Yunan kolonistlerinde öne çıkan başlıca baba soyları yani Y DNA haplogruplarını ele alacağım. Burada verilen haplogrup örneklerinin çoğu birkaç yüz ya da birkaç bin bireyden alınan sınırlı örneklemler üzerinden elde edilmiştir. Bu yüzden dikkat edin, yani bugün 5000 kişi üzerinde yapılmıştır, %17 çıkar. Yarın 100.000 kişi üzerinde yapılmıştır, %12'ye düşer ya da %25'e çıkabilir. Bu yüzdelere çok takılmayın. Sadece genel bir fikir versin. Türkiye'ye de kıyaslayacağım için Türkiye geneline ilişkin karşılaştırma oranları da mümkün olduğunca yüksek örneklemli akademik çalışmalar. Mesela 2001 yılında yayımlanan ve 3362 bireyi kapsayan akademik çalışmaya dayanarak vereceğim. J2A Doğu Akdeniz, Ege, Yunanistan ve Balkanlar genelinde yaygın bir Y DNA hattıdır. Özellikle Kıbrıs ve çevresi gibi Güneydoğu Akdeniz popülasyonlarında baskın oranlara ulaşır. Yaklaşık %26, %30. Yunanistan'da bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak %15 ila 30 aralığında olduğu rapor edilmektedir. Modern Türkiye örneklerinde J2A'nın toplam oranı yaklaşık %18.4 civarındadır. Bu demin söylediğim çalışmaya göre. Batı Anadolu'ya odaklanan çalışmalarda ise bu oranın daha da yükseldiği görülür. Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde J2A'nın Ege ve Batı Anadolu'nun uzun süreli yerleşik genetik mirasının temel bileşenlerinden biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani bu haplogrup üzerinden Ege kıyılarında yaşayan bir Anadolu Türk'ünün ya da Anadolu'dan Yunanistan'a giden bir Anadolu Rumu'nun bir zamanlar oradan buraya gelen kolonistlerin torunu olup olmadığı söylenemez. E1B1B, özellikle EM78 ve bazı EV13 alt kolları aracılığıyla antik Yunan dünyasında ve Balkanlarda yaygın diğer önemli bir baba soyunu temsil eder. Arkeogenetik veriler bu haplogrubun antik Yunan kolonistlerinde belirli alt dallar üzerinden temsil edildiğini göstermektedir. Bunu demin tartıştık. Günümüzde Yunanistan'da %15 ila %25, Türkiye'de ise yaklaşık %8 ila 15 aralığında rapor edilmektedir. Ancak bu hattın kökeni Yunan kolonizasyonundan çok daha eskiye dayanır. Bu nedenle E1B1B tek başına ve doğrudan bir Yunan genetik imzası olarak yorumlanamaz. Doğu Akdeniz ve Balkanlardaki çok katmanlı tarihsel nüfus süreçlerinin ürünüdür. R1B M269 Batı Avrasya genelinde yaygın bir Y DNA hattıdır ve antik Yunan bireylerinde düşük orta frekanslarla tespit edilmiştir. Bununla birlikte R1B Yunan kolonizasyonuna özgü bir haplogrup değildir. Günümüzde Yunanistan'da yaklaşık %10 ila 15, Türkiye'de ise %10 ila 20 civarında görülmektedir. Bu dağılım Ege dünyasının hem Yunanistan'ın hem de Anadolu'nun Avrupa ile uzun süreli çift yönlü ve çok dönemli temaslarının genetik yansımasıdır. Yani bu hat hem Yunanistan'a hem Anadolu'ya yukarıdan, dışarıdan Avrupa tarafından gelmiştir. G2A Anadolu ve Ege'nin en eski Neolitik çiftçi hatlarından biridir. Hem Minos hem de Miken bireylerinde tespit edilmiş olması bu haplogrubun Bronz Çağı Ege dünyasındaki sürekliliğini açık biçimde ortaya koyar. Günümüzde Yunanistan'da yaklaşık %5 ila 10, Türkiye'de ise %10 ila 15 aralığında görülmektedir. G2A antik kolonistlerden ziyade Anadolu ve Ege'de tarımın erken evlerinden itibaren var olan yerleşik çiftçi topluluklarının genetik mirasını temsil eder. Biliyorsunuz ilk bölümlerde bu konuyu çok fazlasıyla ele almıştık. R1A antik Yunan dünyasında azınlıkta kalan ancak tarihsel açıdan dikkat çekici bir hattır. Özellikle Trakya,
Makedonya ve Kuzey Ege ile bağlantılı bazı bölgelerde ve kolonilerde izlenmektedir. Günümüzde Yunanistan'da %5 ila 10 civarında olup özellikle Kuzey Yunanistan'a doğru gidildikçe R1A M417 ve ilgili alt dalların oranı artabilmektedir. Türkiye'de ise R1A daha çok R1A Z93 alt kolu üzerinden temsil edilir ve yaklaşık %10 ila 12 civarındadır. Bu durum Orta Asya ve Bozkır kökenli tarihsel nüfuslarla yani İskitlerle, Hunlarla, Göktürklerle vesaire ilişkilendirilebilir. I-M170 kökeni Avrupa'ya uzanan bir Y-DNA hattıdır ve antik Yunan dünyasında ikincil ve sınırlı bir role sahiptir. Günümüzde Yunanistan'da yaklaşık %8 ila 15, Türkiye'de ise genellikle %3 ila 7 aralığında görülür. Ancak mevcut arkeogenetik, tarihsel ve demografik veriler birlikte değerlendirildiğinde I-M170'in Anadolu'ya antik Yunan kolonizasyonu sırasında taşıdığını gösteren güçlü bir kanıt bulunmamaktadır. Anadolu'daki I-M170 varlığı daha çok Roma dönemi askeri hareketliliği, Bizans dönemi iç göçler ve Osmanlı döneminde Balkan kökenli nüfus transferleri, oradan buraya gelenler sayesinde açıklanabilmektedir. Sonuç olarak bugün Türkiye, Yunanistan ve Güney İtalya'da gözlemlenen genetik benzerlikler tek bir tarihsel olaya indirgenemez. Bu tablo Tunç çağından itibaren süregelen Doğu Akdeniz etkileşimleri, antik çağda sınırlı ama etkili Yunan kolonizasyonu ve Roma ile Osmanlı dönemlerinde yaşanan çok yönlü nüfus hareketlerinin sonucudur. Bugünkü programı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde Roma ve Bizans dönemlerinde Anadolu'yu genetik süreklilik, nüfus hareketleri ve etnik dönüşümler ekseninde ele alacağız. Ondan sonraki hafta ise Selçuklular döneminde gerçekleşen Türk göçlerini, Osmanlı dönemi içindeki nüfus hareketlerini inceleyeceğiz. Eğer bugün bu video sayesinde ilk kez karşılaştıysak konuyu doğru bir bağlama oturtabilmeniz için Anadolu'nun DNA serimin önceki bölümlerini, Türkler ve Yunanlılar neden anlaşamıyor başlıklı videomu özellikle öneririm. Bu çalışmalar tek tek videolardan çok bir bütün olarak izlendiğinde anlam kazanıyor. Dürüst olayım, artık yıllar önce yazdığım kitapların ya da akademik makalelerin geniş kitlere ulaştığı bir çağda değiliz. Biriktirdiğim bilgiyi, okuduklarımı ve üzerine düşündüklerimi paylaşabileceğim en etkili alan bugün YouTube. Bu nedenle verebileceğiniz en büyük destek videoları izlemeniz, beğenmeniz, paylaşmanız ve yorumlarda eleştirilerinizi, katkılarınızı ve önerilerinizi nazik bir dilde dile getirmenizdir. Bu programlar sizin geri dönüşünüzle gelişiyor ve anlam kazanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.